Orta Çağ'da Kilikya bölgesine göç eden bir grup insan gittikleri yere ele geçirerek bir krallık kurdu. Göçün sebebi Bizanslılardan ve Selçuklu Türklerinden kaçılmasıydı. 1. Haçlı Seferi sırasında Frank milislerle iyi ilişkiler tesis eden Ermeniler, onların gelenekleri ve askeri yapılanmalarını kendi üstlerinde uygulamayı tercih etti. Fransız Orta Çağ şövalyelerinin organize olduğu süvari biçimini tatbik ettiler. Ağır zırhlı atlılar ve uzun ağır mızraklı askerler bu ordunun temel yapı taşı oldu. Ermeni süvarileri diğer Haçlı seferleri sırasında Frank unsurlara destek verdi. Hatta günümüz Lübnan topraklarında yer alan Sur liman kentinin kuşatılıp fethedilmesinde büyük pay sahibiydi. Kroniklerde mevcudiyetlerinin 100.000'e yaklaştığı ve bunların 1/3'ünün ağır süvarilerden oluştuğu yazılıyor. Levant veya El Maşrik olarak telaffuz edebileceğimiz bölgedeki Haçlıların müttefikleri oldular. Haçlılar ordularında Ermeni mühendislere yer verdi. Bölgedeki pek çok kaleyi mühendislik yönünden iyi tahlil edebilen Ermeniler, Haçlıların Kudüs ilerleyişine destek verdi. Geleneksel lavaş ekmeği, borç çorbası ve mantısı ile meşhur bir ülkeye gidiyoruz. Öncesinde sizlerden bir ricam olacak. Modern Ordular serisini hazırlamak için çok çaba harcıyorum. GZT'ye abone olarak bize destek olmanızı istiyorum. Modern Ordular serimizin bu bölümünde Ermenistan'ı ele alacağız. Ben Sinan Bakioğlu, hazırsanız başlayalım. Ülkenin ve ordusunun tarihine kısa bir yolculuk yapalım. İlk askeri birlikler 1918'deki Osmanlı Devleti ile yaşanan çatışmalar sırasında kuruldu. Bolşevik ihtilalinden sonra kısa bir süreliğine yalnızlaşmayı tercih eden Sovyetler Birliği 1920'den itibaren daha agresif bir dış politika tercih etti. Osmanlı Devleti 1920'de Erivan'ı boşalttı ve Iğdır Ovası'na çekildi. 22 Kasım 1920'de Ermenistan Cumhuriyeti ve Kızıl Ordu arasında görüşmeler başladı. İmzalanan Gümrü Anlaşması ile birlikte Kızıl Ordu Erivan'a girdi ve Ermenistan Devleti son buldu. Devletin ismi Transkafkasya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti oldu. Sovyetlere bağlı 7. Muhafız Ordusu Ermenistan bağımsız olana kadar ülkede konuşluydu. 1988 yılına kadar bu ordu Ermenistan topraklarında bulundu. 1988 yılında başlayan 1. Dağlık Karabağ Savaşı ile birlikte modern ordu sistemlerine uygun bir yapılanmaya gidildi. İlk askeri birlik 20 Eylül 1990'da kuruldu. Bu birliğe Erivan Özel Alayı ismi verildi. Ermenistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Levonter Petrosyan'ın katıldığı bir törenle göreve başladı. Ülke 1993 yılında nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşmasını imzalayarak dünyaya nükleer silah kullanmayacağını deklare etti. 18-27 yaş aralığı için gönüllü ve sözleşmeli askerlik imkanı sunuluyor. Ayrıca 2 yıllık bir zorunlu askerlik uygulaması da var. Profesyonel askerler 3 aydan 5 yıla kadar hizmet veriyor. Bu görev tanımlarına göre değişiyor. Kadınlar da askerlik yapabiliyor. Ordunun yapısına geçelim. Ülkenin deniz kuvvetleri yok. Ordu, kara ve hava kuvvetleri olarak ikiye ayrılıyor. Ermenistan'ın donanması yok. Çünkü ülkenin denizlerle bağlantısı yok. Başkomutanlık makamında Ermenistan Devlet Başkanı Vahan Kahaçaturyan var. Ordunun liderliğini ülkenin Savunma Bakanı yapıyor. Suren Papikyan mevcut Savunma Bakanı. Askeri komuta Genelkurmay Başkanlığı uhdesinde. Genelkurmay Başkanı Edward Asiryan. Ülkenin sınır koruma faaliyetleri konusunda diğer ülkelere göre bir farklılık var. Gürcistan ve Azerbaycan sınırlarını kendi askerleri kontrol etmesine rağmen Türkiye ve İran sınırını Rusya askerleri denetliyor. Ülke 2002 yılında Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütüne dahil oldu. Bu yapı Rusya'nın NATO'ya karşı kurduğu bir oluşum. Sovyetlerin dağılmasından sonra rafa kalkan Varşova Paktı yapısı Kolektif Güvenlik Anlaşmaları örgütü bünyesinde devam ediyor. Paktın bazı ülkeleri de KGAÖ'ye dahil oldu. Ermenistan'ın Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütü ve Rusya olan ilişkisi hakkındaki bilgimizi arttırmak için Doktor Turgut Kerem Tuncel'e sordum. Hocam, Ermenistan'ın Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütü ve Rusya ile olan ilişkileri neden bozuldu? Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütünün kurucu üyelerinden bir tanesi. 2002 yılında kurulan örgütün kurucu üyelerinden. Ve aslında çok yakın zamana kadar Ermenistan ve Rusya arasında çok yakın askeri ilişkiler de söz konusuydu. Bir örnekle açıklamam gerekirse, örneğin Rusların geliştirdiği ve çok güçlü bir sistem olan, çok güçlü bir silah olan İskender füzeleri var. Bu stratejik öneme sahip bir füze sistemi. 2016'da Ermenistan'ın başkenti Erivan'da gerçekleştirilen Bağımsızlık Günü kutlamalarında şunu gördük ki
Rusya'nın İskender füzeleri aslında Ermenistan'a konuşlanmış durumda. Örneğin bu çok önemli bir şeydi çünkü Rusya İskender füzelerini başka hiçbir devlete vermemişti. Yapısından kısaca bahsedeyim. Moskova yönetiminin girişimiyle Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi ülkelerin kurduğu Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütü, Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Ermenistan'dan oluşuyor. Paşinyan 2018'deki Kadife devrimle göreve gelmişti. Siyasetten önce gazetecilik yapan Paşinyan, iş hayatı sırasında Ermenistan'daki meselelerle ilgili yazılar kaleme alıyordu. Paşinyan'ın eşi Hakobyan da Kiev'e bir ziyarette bulunmuş ve bu sırada Ermenistan'ın Ukrayna'ya yaptığı insani yardımları teslim etmişti. Tabii Rusya'nın Wagner üzerinden Ermenistan'da kurmaya çalıştığı nüfuzu unutmamamız gerekiyor. Wagner bünyesinde 3000'e yakın Ermeni asıllı savaşçı mevcut. Bunun aslında bir iç politikaya dair bir de dış politikaya dair sonuçları oldu. Birincisi, Nikol Paşinyan iktidara geldikten sonra Ermenistan'da bağımsızlıktan bu yana ya da daha doğrusu 1998 yılından 2018'e kadar 20 sene boyunca Ermenistan'ı yönetmiş olan daha Rus yanlısı bir çizgide hareket eden eski eliti tasfiye etmeye başladı. Ve tabii ki bu Rusya'nın hoş karşılayacağı bir gelişme olmadı. Bununla da bağlantılı olarak aynı zamanda az önce de ifade ettiğim gibi Paşinyan Ermenistan'ı görece Batı yanlısı bir çizgiye çekmek için bir takım adımlar attı ve bu da yine Rusya'nın tepkisine yol açtı. Ermenistan üzerindeki Rus nüfuzunu kırmak istiyor. Paşinyan yönetimi 2. Karabağ Savaşı'nı kaybetmelerinden sonra güvenlik yönetimi, askeri ve silahlanma konusunda Rusya'ya %99 oranında bağımlıydık demişti. Ermenistan 2020 yılındaki 2. Karabağ Savaşı ile birlikte Rusya'ya karşı bir hayal kırıklığı içine girdi. Çünkü Ermenistan 2020 Karabağ Savaşı'nda Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütünün ki Rusya'nın liderliğindeki bir askeri ittifak kendi tarafında savaşa müdahale etmesini bekledi. Fakat Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütü bu talebi reddetti. Çünkü savaş Azerbaycan'ın Ermenistan'a saldırması sonucunda yaşanan bir savaş değil, Azerbaycan'ın kendi topraklarını işgalden kurtarması için yaşanan bir savaştı ve bu noktada Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütü Ermenistan'ın müdahale kararını kabul etmedi. Böyle bir müdahalede bulunmadı. Bu Ermenistan için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Sadece siyasi çevrelerde değil, halk nezdinde de Rusya büyük bir güven kaybına uğradı. Kasım 2020'den itibaren 2000 Rus askeri Ermenistan topraklarında konuşlandı. Rusya 10 Kasım 2020'de imzalanan muhtıraya uygun davranmayarak bölgede yer alması istenmeyen ağır silahlar, istihbarat ekipmanları, topçu unsurları gibi askeri ekipmanları da Karabağ'a gönderdi. Taraflar arasında barışın gelmesi Rusya tarafından istenmiyordu. Çünkü bu durum bölgedeki sorunları çözer ve gelecekte Rusya'ya ihtiyacımız yok sanırım düşüncesinin iki devletin sinir uçlarına yerleşmesi anlamına gelebilirdi. 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra Paşinyan ve Aliyev, Rusya'nın arabuluculuğu olmaksızın 4 kez bir araya geldi. Bu yakınlaşmayı fırsat olarak değerlendiren Türkiye'de Ermenistan'la gergin olan ilişkilerini yumuşatmaya başlamış, Erivan-Ankara arasında tarifeli uçak seferlerini başlatmıştı. Ayrıca taraflar diplomatik temsilci ataması da yapmış, ilişkilerin düzeyi bir kademe yükseltilmişti. Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle ilk dönemde büyük bir enerji krizi yaşayan Batı, bu kaybını Azerbaycan doğalgazını enerji istasyonlarına tedarik ederek çözmek istedi. Bu dönemde savaş sebebiyle yaşanan küçük miktarlı ekonomik kayıp büyük anlaşmalarla kompanse edilebildi. Savaştan sonra 2021'de Paşinyan'a karşı huzursuzluk daha yüksek sesle dile getirildi. Kitleler ayaklandı, "Nikolsüz Ermenistan, öğrenci, aramıza katıl" sloganlarıyla gençler greve çağrıldı. Amaç Paşinyan'ı istifa ettirmekti. Nikol Paşinyan, Ermenistan sivil bürokrasisi konusunda güç sahibi olsa da yaşanan ezici mağlubiyetler sebebiyle Ermenistan ordusu içinde de Paşinyan'dan haz etmeyen bir yapı vardı. Büyüyen protestonun oluşturduğu baskıya direnmek isteyen Paşinyan, Genelkurmay Başkanı 12 Gasparyan'ı görevden aldı. Orduya verdiği emirle askerleri sadece kendi emirlerini dinlemeye çağırdı. Aksi yönde davrananı zor günlerin bekleyeceğini söyledi. Dönemin Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan bu kararı veto etti. 5 günlük ek süre tanıdı. Paşinyan aynı kararı tekrar gönderdi. Sonra bu talep tekrar Sarkisyan'a gönderildi. İş kilitlenme noktasına kadar geldi.
25 Şubat 2021'de dönemin Genelkurmay Başkanı ve üst düzey 40 rütbeli asker, Paşinyan ve hükümetini Ermeni halkı için bu kaçınılmaz kriz anında doğru karar verememesi ve Karabağ'da alınan mağlubiyet sebebiyle istifaya çağırarak muhtıra verdi. Darbe girişiminde bulunuldu. Bazı üst düzey komutanlar görevden alındı. Bazıları ise tutuklandı. Ermenistan gayri safi yurt içi hasılasının %6'sını savunma alanına harcıyor. Bu oldukça yüksek bir meblağ. Ordunun bütçesi 1,3 milyar dolar seviyelerinde. 68.500'e yakın askeri personel var. Rezerv asker miktarı ise 210.000 civarında. Hava kuvvetleriyle başlayalım. 3500 havacı asker görevlendiriliyor. 65 hava aracı var. Bunun 19 tanesi savaş uçağı. 4 tane Su-30SM ve 15 adet Su-25 modeli uçaklar kullanılıyor. Yakın hava desteği aracı olarak da Su-25 uçakları envanterdeki yerini alıyor. Bu uçaklar Sovyetler döneminden kalma. Ayrıca zırh delme kapasitesi var. Bu uçaklar Fairchild Republic A-10 Thunderbolt 2'ye karşı. Sovyetlerin üretimi olan bir ekipman. Tek koltuklu ve çift motorlu. 45 parça helikopter de Ermenistan Hava Kuvvetleri tarafından opere ediliyor. Bunların 20 tanesi Mi-24 model, 16 tanesi Mi-8 model ve 9 tanesi Mi-2 model olarak hizmet veriyor. Ülkenin deniz kuvvetleri olmadığı için herhangi bir deniz aracı mevcut değil. Kara kuvvetlerinin kullandığı ekipmanlarla devam edelim. 269 tane tankı var. Ürün modellerine değinelim. 1 adet T-90S model, 260 adet T-72 model ve 8 adet T-55 model tank Ermenistan Kara Kuvvetleri'nin savaş araçları arasındaki yerini alıyor. Ülke kara ülkesi olması sebebiyle tankları oldukça önemli. Detaylara bakalım. T-55'lerle başlayalım. 1946 yılında seri üretimine başlandı. İkinci Dünya Savaşı'ndan kısa bir zaman sonra kullanıma girdi. Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı üyesi ülkeler tarafından hızla tedarik edildi. 6 Gün Savaşı, Yom Kippur Savaşı, Kamboçya, Vietnam, Yugoslavya, kısaca Rus nüfuzunun yoğun olduğu her bölgede aktif olarak kullanıldı. T-90 modeli de Rusya üretimidir. Bu tank ağırlıklı olarak geçmişten günümüze Sovyetler Birliği ve Rusya ile iyi ilişkiler olan ülkeler tarafından halen kullanılıyor. Suriye, Irak, Ermenistan, Hindistan ve Vietnam'ı örnek gösterebiliriz. 1999'daki Dağıstan Savaşı'nda, 2014'teki Donbas Savaşı'nda, Suriye İç Savaşı'nda ve 2. Dağlık Karabağ Savaşı'nda sahada aktif olarak kullanıldı. T-72 modelinden bahsedelim. Tank Sovyet ürünü. Rusya tarafından özellikle 1. ve 2. Çeçen Savaşları'nda kullanıldı. Çeçenistan coğrafyasının engebeli ve çamurlu zemini olması sebebiyle tercih edildi. Ayrıca 2014'te başlayan Ukrayna İç Savaşı'ndaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların elinde de T-72'ler olduğu tespit edildi. Geçmişte iyi ilişkiler geliştiren Sovyetler Birliği ve Suriye arasında T-72 alışverişi gerçekleşmişti. O günlerden bugünlere kadar depolarda muhafaza edilen T-72'ler Suriye'deki iç savaş sırasında DAEŞ'in eline de geçmişti. T-90'ların abisidir. Birim maliyeti ortalama 4,5 milyon dolar seviyesinde. 236 adet topçu unsuru var. 32 parça kundağı motorlu topçuları mevcut. Bunların 28 tanesi 2S3 Akasya modelindeyken 10 tanesi 2S1 Gvozdika tipi. Ayrıca 103 adet çekili topçu unsurları Ermenistan ordusunda bulunuyor. 47 tane BM-21 Grad, 8 tane BM-30 Smerch, 9 adet BM-27 Uragan ve 5 parça TOS-1A'dan oluşuyor. Ayrıca 6 parça R-1A modeli de tercih ediliyor. 174 tane de çok namlulu roket atar kullanıyorlar. Ülkenin uluslararası ilişkilerdeki hamlelerine geçelim. Ermenistan ABD ile yakınlaşmaya gidiyor. Ortak tatbikat yaptılar. Ancak ABD, Ermenistan'ın Karabağ'daki gayrimeşru seçimini tanımayacağını duyurmuştu. Savaştan sonra ABD, Ermenistan ve Azerbaycan birkaç kez bir araya geldi. Dışişleri Bakanları seviyesinde yapılan görüşmelerde barış şartları ve ateşkes süreçleri istişare edilmişti. Eagle Partner ismi verilen bu tatbikatın sonucunda Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan Büyükelçisini çağırarak bir nota verdi. Bu notada Ermenistan tarafından dostane olmayan adımların atıldığı paylaşılmıştı. Zaten örneğin Amerika Birleşik Devletleri ile Ermenistan'ın birlikte gerçekleştirdiği askeri tatbikat, sizin az önce bahsettiğiniz, aslında bu yönde atılmış sembolik bir adım. Yani burada aslında Ermenistan Rusya'ya çok ciddi bir mesaj veriyor. Artık ben seninle birlikte değilim. Artık ben başka müttefikler arıyorum mesajını veriyor ve Rusya bunu da çok net görüyor bu arada. Onu da söylemek gerekiyor. Kremlin sözcüsü Peskov bu konu hakkında Rusya'nın rahatsızlık duyduğunu belirtmişti. Amerikan askerleriyle Ermeni askerleri Ermenistan'da ortak bir tatbikat düzenliyorlar. Bu küçük bir tatbikat fakat sembolik önemi çok büyük olan bir tatbikat ve Rusya'nın çok büyük tepkisini çeken bir tatbikat. Bunun dışında başka bir yine çok yakın zamanlardaki yaşanan bir gelişme
gelişme. Ermenistan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne üyelik konusunda adımlar atıyor. Ve bu Rusya'nın tepkisini çeken bir gelişme. Çünkü bildiğiniz üzere Ukrayna'da süre giden savaş sebebiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında yakalama kararı çıkarttı ve eğer Ermenistan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne üye olursa Putin bundan sonra Ermenistan'a gidemeyecek ya da giderse tutuklanma tehlikesiyle karşı karşıya gelecek. Bu da Rusya'nın büyük bir tepkisini çekti. Ermenistan'ı anlatırken sözde soykırım iddialarına değinmek zorundayız. Osmanlı Devleti'nin 1915 yılında çıkardığı tehcir yasası öncesi ve sonrasında ABD'ye ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerine yerleşen Ermeni toplulukları, Ermeni kimliğinin korunması sorununu Yahudi Holocaust'undan esinlenerek 1915 sevk ve iskanı sırasında Ermenilere soykırım uygulandığı iddiasını ortaya atarak gündemde tutmaya çalıştı. Ermenistan neden soykırım, tırnak içinde soykırım iddialarına bu kadar önem atfediyor? Ermenistan bunu nasıl başardı? Bu iddiasını uluslararası kamuoyunda ve farklı devletler nezdinde nasıl kabul ettirebildi? Yani Ermeni kimliğini oluşturan esas öz Ermenilerin kendilerinin Osmanlı Türkleri tarafından soykırıma maruz bırakıldıklarına dair inançları. Buna literatürde aslında chosen trauma, seçilmiş travma da deniyor ve ulus kimliği bu travma üzerine inşa edilmiş durumda. Devletlerin, çıkar oluşumlarının ve farklı mekanizmalarının bir araya geldiği günümüzde her türlü güç sahibi gruplar hükümetlerin karar alma organlarında rol sahibi olmak ister. Bu noktada lobiler ve lobicilik faaliyetleri öneme sahiptir. Karar alıcıların benimseyeceği politikalar ve bunların gerçekleştirilmesi için yapılan etkileme işine lobicilik denir. ABD'de 1946 yılında çıkarılan Federal Lobi Yasası'nda Amerikan Kongresi'ndeki yasaları etkilemeye veya yasanın çıkmasını veya çıkmamasını sağlamaya çalışan, bunun için doğrudan veya dolaylı para ve diğer değerli eşyaları alan yahut toplayan ve asıl amacı bu olan kişiler lobici olarak tanımlanıyor. Günümüzde toplam Ermeni nüfusunun 10 milyona yaklaştığı düşünülüyor. Yaklaşık 3 milyon kişi Ermenistan'da yaşarken 2 milyon Ermeni Rusya'da, 700 bin civarında Ermeni ise ABD'de ikamet ediyor. Ayrıca Fransa, Suriye ve Lübnan'da da Ermeniler yaşıyor. Fransa'daki lobi 1970'lerden itibaren 1915 olaylarına yönelik kendi tezlerini kabul ettirmek için yoğun bir çabaya girdi. 24 Ocak 2012 tarihinde Fransa'ya giren yasayla sözde soykırım iddialarını burada kabul ettirebildi. Amerika'daki, ABD'deki Amerika Ermeni Ulusal Komitesi ya da Amerika Ermeni Birliği gibi oldukça köklü ve güçlü Amerikan devlet kurumlarıyla da yakın ilişkileri olan lobi kuruluşları. Bunlar aynı zamanda tabii ki diaspora örgütleri. Bir bu. İkincisi daha az bilinen bir şey dostluk grupları. İşte parlamentolardaki ya da bir takım uluslararası örgütlerdeki dostluk grupları. Buna bir örnek vermek gerekirse örneğin Avrupa'da faaliyet gösteren, Brüksel'de faaliyet gösteren İngilizcesi European Friends of Armenia, Ermenistan'ın Avrupalı dostları grubu. Şimdi bu bir de tabii ki üçüncü olarak profesyonel lobi şirketleri var. Ermeni olmayan bireylerin kuruluşları. Lobi şirketleri çıkarları gereği zaman zaman bir araya gelerek ortak bir zeminde buluşmayı da tercih edebilir. Eskiden daha az görüyorduk, artık çok net olarak görüyoruz. Yabancı ülkelerde Rum ve Ermeni lobileri birlikte hareket ediyor. Buna bazı ülkelerde Süryani lobilerini de ekleyebilirsiniz. Ermeni lobilerinin ABD siyasetiyle ilişkileri güçlüdür. Bazı seçim bölgelerindeki yoğun Ermeni nüfus, o bölgeden seçime girecek politikacıların Ermenilere yönelik kampanya yürütmesi zorunluluğunu doğurmuştur. Bu kuruluşların ABD siyasetinde, toplumunda ve dış politikasında neleri gerçekleştirmek istediğinden bahsedelim. Bu konuyu 6 maddede anlatabiliriz. Amerikalıları Ermenilerin soykırıma uğradığına inandırmak istiyorlar. Ermenistan'a ABD'den gelebilecek her türlü yardımı sağlamak ve devletler arası ilişkilerde iyi bir çizginin yakalanması için çaba harcıyorlar. Dağlık Karabağ konusunda Ermenistan'a ABD desteği temin etmek için girişimlerde bulunuyorlar. Azerbaycan ve ABD arasındaki ilişkilerin zedelenmesi isteniyor. Türkiye ve ABD'nin diplomasi alanında olumlu bir ivme yakalamaması için mücadele etmek, Türkiye ve dünyadaki Rumlar ve Kürtlerle etkileşime girerek Türkiye'nin engellenmesi amaçlanıyor. Alana geldiğimiz zaman tabii ki işte filmler, edebiyat, müzik vesaire.
Bu alanlarda da çok ciddi bir propaganda faaliyeti olduğunu görüyoruz. Bu noktada belki enteresan olacak bir şey söylemek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde Ermeni nüfusun en yoğun olarak yaşadığı eyaletlerden bir tanesi Kaliforniya'dır. Ve Kaliforniya Hollywood'un olduğu eyalet. Ve belki izleyicilerimizin dikkatini çekmiştir. Örneğin filmlerin, dizilerin sonlarında işte direktörler, işte casting vesaire bunların isimlerine çıkar ya. Buna baktığınız zaman aslında her zaman bir Ermeni soyadı görebilirsiniz ve şunu görüyoruz. Aslında hep bu kültürel üretimlerde bir şekilde bu soykırıma dair iddialar açık olarak ya da örtük olarak aslında izleyiciye aktarılabiliyor. İkinci Dağlık Karabağ Savaşı ile birlikte Karabağ azat edilmiş olsa bile bundan 35 yıl önceki ilk savaşta mağlup bir Azerbaycan vardı. 1800'lü yıllardan itibaren bölgeye Ermeni nüfusların göç ettirilmesi stratejisi uygulandı. Bu dönemde Osmanlı topraklarından, İran'dan ve Kuzey Kafkasya'dan çok sayıda Ermeni, nüfus politikası sebebiyle günümüzdeki Ermenistan topraklarına göç ettirildi. Amaç Hristiyan nüfusu arttırmaktı. Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecine girdiği zamanlarda Ermenistan'daki ve Azerbaycan'daki bağımsızlığı arzulayan ulusal bilinç düzeyindeki farklılık. Bunu birazdan detaylandırmaya çalışacağım. İkincisi Azerbaycan'daki ve Ermenistan'daki ulusal elit ve kadroların niteliği. Gorbaçov milliyetçilik konusunda zayıf politikalar benimsedi. Yani sadece Rusları önceliklendiren bir yaklaşım içinde değildi. Bu yüzden Karabağ'da yaşayan Ermeniler Sovyetlere bağlanmak konusunda girişimlere başladı. İtilaf, Karabağ'ın bazı noktalarında yoğun olarak yaşayan Ermenilerin referandum talebiyle ortaya çıktı. Bunun üstüne Azerbaycan Türkleri ve Ermeniler karşılıklı gösterilerle kitlesel mobilizasyona geçti. Azerbaycan ordusunda yeterli sayıda tecrübeli ve nitelikli subayın olmaması. Bunun dışında bu dönemde aslında bir yandan Azerbaycan-Ermenistan savaşı sürerken aynı zamanda Azerbaycan içerisinde çok ciddi bir iç karışıklığın da süre gittiğini görüyoruz ve bu da yeniliğin önemli bir sebebi. Yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı. Ermenistan'da yapılan gösteriler sonucunda devlet mekanizması Karabağ'a saldırmaya karar verdi ve taraflar arasındaki çatışma başladı. Ermenistan askerlerinin Nahçıvan'a ilerlemesi üzerine dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Tansu Çiller, Ermenistan'ı açık bir şekilde uyardı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı askerler Ermenistan sınırına sevk edildi. İran, Azerbaycan ve Ermenistan arasında arabuluculuk yaparak çatışmaları 7 Mayıs 1992'de durdurdu. Ancak sonra çatışmalar yeniden başladı. Aralık 1993'te Azerbaycan'ın başlattığı taarruz başarısızlıkla sonuçlanınca dönemin Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev diplomasiye başvurdu ve barış süreci başladı. Ermenistan'a baktığımızda Ermenistan'ı bağımsızlığa götüren sürecin liderliğini Ermenistan'da daha önce Sovyet sistemi içerisinde merkezde yer almayan daha Sovyet karşıtı, daha milliyetçi kadroların yürüttüğünü görüyoruz. Terpetrosyan ve arkadaşları. Bunlar gerçekten milliyetçi ve Sovyet karşıtı kadrolardı. Fakat Azerbaycan'a baktığımızda Azerbaycan'ın bağımsızlığa taşıyan kadroların aslında eski komünist kadrolar olduğu gerçeği karşımıza çıkıyor. Modern Ordular serimizin bu bölümünde Ermenistan'ı değerlendirdik. Bir sonraki bölümde hangi orduyu görmek istediğinizi ve fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Bu tarz daha fazla içerik için GZT'ye abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Orta Çağ'da Kilikya bölgesine göç eden bir grup insan gittikleri yere ele geçirerek bir krallık kurdu. Göçün sebebi Bizanslılardan ve Selçuklu Türklerinden kaçılmasıydı. 1. Haçlı Seferi sırasında Frank milislerle iyi ilişkiler tesis eden Ermeniler onların gelenekleri ve askeri yapılanmalarını kendi üstlerinde uygulamayı tercih etti.